Ve bir röportajla şimdi araya çıkacağız. Cüneyt Zapsu Danışmanlık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Zapsu Davos'ta CNBC'nin sorularını yanıtladı. Güldener Sonumut'un röportajını izliyoruz. Sayın Zapsu, bu fırsat için çok teşekkür ederiz. Dünya Ekonomik Forumu'nda her şeyden önce çok önemli bir konuma geldiniz. Kıdemli danışman olarak toplantılara da yeni bir sıfata ulaştınız. Ayrıca da bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu onuruna Rixos Otel'de önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptınız. Oradan başlar mıyız? Teşekkür ederim. Belki Rixos Otel demekle başlayalım. Çünkü hakikaten çok hoşuma giden, beni gururlandıran bir şey oldu. Ben 91 yılından beri galiba buraya geliyorum. Buradaki otellerin durumunu biliyorsunuz. Evet. Ve orada bir Rixos Otel olması, eski Florella Oteli ve içinin hakikaten değişmesi, bütün çalışanların Türk olması bizi gururlandırdı. Bu da belki Türkiye'nin hani nereden nereye deniyor ya, hakikaten nereden nereye geldiğini bir göstergesidir. Çünkü o zamanlar Davos toplantılarını gizli masonik toplantılar olarak görülüyordu. Şu anda bizim yatırımcılarımız burada kendilerini gösteriyorlar. Ve bu sene de bir rekor oldu galiba. 25 yanlış hatırlamıyorsam Türk katılımcı var. Hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. Tabii bakanlarımız ve mahiyetleri falan dışında bunlar. World Economic Forum'un eski bir katılımcısı olarak sağ olsunlar Senior Advisor yani kıdemli danışman dediler. Tabii Sayın Dışişleri Bakanımızın bu akşam da Sayın Ali Babacan'la ilgili toplantılarımız olacak. Bundan sonra daha da değişik toplantılar olabilir. Bu arada tek vücut halinde olunmasını sağlayan şeyler bunlar. Yani önemli olan sayı değil. İşte 250 kişi katıldı, yok 25 kişi katıldı. Önemli olan hep bir ağızdan aynı şeyleri söylemek. Çünkü biliyorsunuz buranın önemini. Buranın önemi gördüğünüz, konuştuğunuz siyasetçiler, sanatkarlar ve iş adamları veya hanımları daha doğrusu. Böyle bir durum var. Gayet iyi. Yalnız biraz soğuk gördüğünüz gibi. Kesinlikle. Bir de dikkatimizi bir şey çekti. Özellikle yakanızda İstanbul 2020 logosu var. Biraz da ondan bahseder misiniz? Sizin de olması lazım. Hemen yakalayalım bir yerden. Hasan Arat arkadaşımızdan hemen alalım. Bence önümüzdeki 6-7 ay, 8 ay çok önemli bir dönem. Bu da hepimizin, herkesin çalışması lazım geldiği bir şey. Biliyorsunuz oylama olacak. Önce bir Temmuz ayı bariyeri var. Arkasından Eylül'de de karar verilecek. Hasan arkadaşımız da bu işi yüklendi. Herkesin bence çalışması lazım bunun için. Bütün iş adamları. Mesele sadece işte sponsor vesaire değil. Mesele herkesin tanıdığını yakalaması ve bütün buna karar vericilerin Türkiye'nin bunu yapabileceğini anlatmamız. Bu şans kolay kolay bir daha gelmez diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin böyle bir şeyi alabilme şansı kolay kolay bir daha gelmez ve bunun önemi de öyle herhangi bir, özür dilerim futbol sevenlere ama herhangi bir futbol turnuvası değil. Olimpiyatlar apayrı bir önemi var. İlk defa bir Müslüman ülke olma imkanı var. İlk defa Türkiye olma imkanı var. Dünya konjonktürü de buna müsait. Birazcık geç kalmış olabiliriz diye düşünüyorum ama biz biliyorsunuz son anda bile gelsek bir anda gaza basabiliyoruz. Peki buradan itibaren acaba, çünkü neticede olimpiyatlar dünyayı bir merkezi toplayacak. Bütün dünyanın bütün spor branşlarını İstanbul'a toplayacak. Peki dünyanın görünümü ne yönde? 2013'te Davos'ta neler konuşuluyor sizin minvalinizden? Şimdi Davos'ta neler konuşuluyor, dünya nasıl, herhalde birçok arkadaşımız bunu anlatıyordur. Şunu diyebilirim, işte geçen sene ne demiştim, bu sene ne diyorum. Herkes bir şeyler söyler. Bakın ben geçen sene şunu demiştim, şimdi oldu falan filan denebilir ama mühim olan bence tutması değil. Mühim olan hakikaten neler var, yeni neler var, nerelere gidiyoruz. Bakın Cameron'un tabii ki bu şeyini duydunuz, büyük olay yaptı. 4 sene içinde, hem de 4 sene içinde, yani kendisinden sonraki
bir sonraki seçimin orta zamanlarına geliyor. Ve bu çok bağlayıcı bir şey, halka, İngiliz halkına Avrupa Birliği konusunda referandum yaptırması. Bu olay oldukça bir bomba gibi düştü. Bu olay, ben şöyle düşünüyorum, bir eski danışman olarak siyaseten çok büyük bir gol attı. Çok büyük bir risk aldı ama. Siyaseten kısa vadeli çok puan kazandı. Hatta o kadar ki bana göre önümüzdeki seçimlerde İngiltere'de rakip partiler de mecburlar bunu programlarına almaya. Yani bu hakikaten bir gün olacak. Öyle bir blöf olarak kalmayacak ortada. Fakat ve hatta benim düşüncem İngiltere halkı da evet diyecek. Hayır demeyecekler. Her ne kadar espriler şu anda, bilmiyorum duyuyor musunuz? İngiltere işte şeyden çıkacak. Avrupa Birliği'nden çıkılacak, yok Rusya'yı alalım vesaire. Hatta İngiltere çıkacak. Biz İskoçya olarak gireriz diyor İskoçlular da. Çünkü onlar da İngiltere'den ayrılmayı düşünüyorlar. Bence evet diyecekler. Fakat riski de şöyle aldı bence. Çünkü bir dünya yatırımcısı olarak bakın. Böyle belirsiz bir yere kolay kolay yatırım kararı veremezsiniz artık. Önümüzdeki 4 sene. Bizim açımızdan bence gayet iyi. Bir rakipten daha kurtulmuş oluruz. Yabancı sermaye çekimi açısından. Fakat İngiltere açısından yani siyaseten iyi olabilir, ekonomik olarak pek iyi bir şey değildi. Bu olay enteresan konuşulanlardan. Diğer ülkeleri herkesin bildiği şey işte. Amerika biraz daha iyi gidiyor, Avrupa biraz daha kötü gidiyor. Avrupa Birliği'ni kolay kolay kimse vazgeçmez. Daha doğrusu patronlar, yani Almanya ve Fransa vazgeçmez. O yüzden de Euro'yu mutlaka tutacaklar. Benim düşüncem tabii. Bunlarda pek yeni bir şey yok. Fakat yani bilinmeyen pek yeni bir şey yok. Türkiye'nin görünümünü anlatmaya gerek yok. Allah'a bin şükür diyorum. İşte son 20 küsür senedir buradayım. Allah'a bin şükür diyorum. Başka bir şey demeyeyim. Belki şunu görebiliyoruz. Hep tersini yapmışız. Dünyada 90'lı yıllarda bilhassa hürriyetler önemliyken bizde daha çok emniyet öneme gelmiş, hürriyetler azalmış. 2000'den sonra o malum 11 Eylül vakasından sonra tam tersi dünyada emniyet çok önem arz ettiğinde de bizlere tam tersi olmuş. Biz de hürriyetlere önem vermişiz. Bence doğru yapmışız. İyi de yapmışız. En önemlisi bizim büyümemiz. Diğerlerinden, yani şöyle diyeyim, son 10 senedeki büyüme dünya ortalamasını yanlış hatırlamıyorsam %50, %60 üstünde. Ama dünya ortalaması çok önemli değil. Biz ulaşmaya çalıştığımız ülkelere baktığımızda %1 küsür olmuş onların. Bizim 5 küsür. Yani neredeyse 4,5 misli neredeyse fazla büyümüşüz. Bu da şundan ileri geliyor. Biz o aradaki müthiş farkı ancak iyi bir liderin, onun neticesinde istikrarlı politikalar ve bunun neticesinde de halkın ve tabii ki iş çevreleri de halk olduğu için güvenidir. Yani güvenle gelir bu iş ve ancak böyle sıkıntılı zamanlarda, yani riskli zamanlarda biz ancak yetişebiliriz. O aradaki farkı böyle kapatabiliriz. Bu oldu. Bundan sonra olur mu? İnşallah olur. Öyle gözüküyor. Dünyaya baktığımızda öyle gözüküyor. Bence bana göre güzel ve güzel olmayan aynı konuda gelişme, belki kimse bunu burada söylememiştir. Beni ilgilendiren, bu Davos'ta çok dikkatimi çeken bu sene siber teknolojisindeki gelişmeler. O da zaten oraya gelecektim çünkü Facebook, Twitter gibi bundan 200 yıl önce işte sosyal medyaların diplomasisinden bahsediliyordu. Ardından da tabii ki Arap Baharı yaşandı ve burada Facebook, Twitter'ın etkisi olduğunu söylediler. Bu yeni trendlerde ne var? Hani insanların pek dikkatini, gündemine getirmeyen. Şöyle diyeyim ben size, benim dikkatimi çeken çok. Şimdi şunu biliyorduk zaten, şey kalmadı. Özel hayat diye bir şey yok. Her hacker her yere girebiliyor. Bu bunun kötü tarafı tabii ki.
Öte tarafta kimyada, ilaç sanayinde müthiş bir gelişme var. Benim yaşım çok fazla artık faydalanamaz diye korkuyorum ama sizler ve daha gençler kesinlikle bundan faydalanacak. Kişiye göre ilaç yapımı başlanıyor. Yani siz öyle fabrikasyon işte aspirin, fabrikasyon bilmem şu ilacı bu ilacı değil. Herkesin kendi genetiğine göre, kendi ihtiyacına göre bundan sonra dünya böyle olacak. Bu çok çok önemli bir gelişme. Bunun dışında bence müthiş bir gelişme Microsoft'tan çıktı. Bundan bir ay kadar evvel, çok da şey değil, eski değil. İlk bir başarılı bir deney yaptılar Çin'de. Bir Çinli çocuk veya ben Türkiye'ye bunu uygulayayım. Düşünün, bir Türk çocuğu şeyini açıyor, bilgisayarını açıyor. Çin'de bir arkadaşını arıyor bilgisayardan. Türkçe konuşuyor. Anında online onun ses tonuyla Çince duyuyor arkadaşı. Çinli arkadaşı da Çince konuşuyor. Bizimki kendi arkadaşının ses tonuyla Türkçe dinliyor. Yani bunun ne demek olduğu yani inanılmaz bir şey olacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Yarın o laptopla da olmayacak veya bir kompüterle de olmayacak. Kulaklıkla oynayacak aynı şey. İki kişi bütün dünyada, bütün bu bariyerler çökecek. Yani karşılıklı konuşulabilecek. Bu başladı. Birbirini anlamama Tabii. sorunu da ortadan kalkmış olacak. Yani ve bu başladı artık. Yani bunun artık geriye dönüş yok. Bunlar iyi şeyler. Öte tarafta tabii düşünen makineler meselesi gittikçe artacak ve bu eskiden uzay filmlerinde veyahut gelecekle alakalı filmlerde seyrediyorduk. Bunlar hakikat artık. En beni düşündüren ve biraz da dehşete sevk eden ise cyber savaşlarının başlamış olması. Biz çok fazla farkında değiliz bunun. Ama bundan çok değil 1-2 ay önce ilk defa ciddi bir cyber savaşı yaşadı bu dünya. O da eskiden işte biliniyordu. Bilgisayar hackerları giriyorlar, bir web sitesini çökertiyorlar. Buydu. Sonradan tekrardan yapılıyor falan. Bunlar biliniyordu. Şimdi öyle değil. Aynı anda çok büyük bir şirketin 30.000 tane bilgisayarına aynı saniye giriliyor ve bir ulus devlet bunu yapıyor. Başka bir özel şirkete, kendi menfaatlerine karşı olduğunu düşündüğü bir özel şirkete 30.000 bilgisayar aynı anda çöküyor. Şirket 2 günlüğüne dünyadan kopuyor. 2 gün sonra toparlıyorlar. Çok değil 5 gün sonra ikinci saldırıda bu sefer 30.000 bilgisayara tekrardan bütün failleri, bütün dosyaları siliyorlar bir daha elde edilemeyecek şekilde. Yani bunun ne demek olduğunu, bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu şöyle bir düşünmemiz lazım. Çünkü ve her özel şirket, büyüyen, belirli bir cesameti olan her özel şirket ve her devlet kurumu artık mecbur bir cyber savaş biriminin Cyber security. security yani bunu yapması lazım. Zaten Obama birkaç hafta evvel konuşmasında bunu bir resmi, konvansiyonel, normal savaş olarak kabul edeceğiz ve anında karşı atağa geçeceğiz demişti. Bu artık böyle filmler falan değil. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Bunlardı. Yani şöyle düşünüyorum. Başka ne olabilir? Son olarak 2013 yılının kriz haritasını sizce 2013 yılında bir kriz görüyor musunuz? Yani sizin kriz haritasını hangi hususa dikkat çekmek gerektiğini, bu ille de ekonomik olarak değil ama sosyal olabilir, çevre Şimdi olabilir, şöyle, uluslararası ilişkiler minvalinde şimdi şöyle, olabilir, Mali gibi vesaire. O tip şeyler bitmekle bitmez. Yani krizleri şöyle bir baktığımızda ama finansal olarak ben büyük bir sıkıntı görmüyorum. O kadar büyük para basıldı. Dünyaya o kadar çok fazla para verildi ki asıl krizi biz Amerikalılar postpone diyor. İleri attılar. Ötelediler. Çözmediler ama. Hiçbir şey çözülmedi. Çünkü yani çözüm olması için hakiki reel ekonomi olması lazım. Burada büyük bir gelişim halihazırda yok. Bu yüzden de daha önümüzdeki seneler bu hissedilmeyecek. Ama önümüzdeki 30 sene öyle diyorlar. Amerikan halkı misalen
bu borç yükünü hissedecek. Yani kısa vadede öyle bir kriz gözükmüyor. Dediğim gibi Amerika'da biraz daha düzelme var. Avrupa'da çok fazla, aslında Avrupa'da bayağı bir düzelme var ama 7-8 hatta 9 ülke içinde işte ne diyeyim şey kuşağı işte Akdeniz kuşağındaki ülkeleri biliyorsunuz. Ciddi sıkıntıları var. O yüzden onu Avrupa Birliği'ne geri alacak. 2 vitesli Avrupa Birliği olacak mı göreceğiz İngiltere'nin durumunu. Biz de tabii kendimizi tahmin ediyorum Türkiye olarak ona göre bir yere koyacağız. Sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun.